Herkese merhaba. Şimdi sizlere Robusta RPA aracı ile kodlama ihtiyacı olmadan geliştirilmiş örnek bir otomasyon süreci göstereceğim. Bu süreçte Excel dosyamızdaki maaş bilgilerine göre Vergi.net sitesinde evli, eşi çalışan ve 2 çocuklu bir kişi için maliyet hesaplatıp toplam maliyet değerlerini Excel dosyasına yazdıracağız ve sonuçların mail olarak gönderilmesini sağlayacağız. Görmüş olduğunuz arayüz bizim süreç adımlarımızı geliştirdiğimiz tasarım stüdyomuz. Sol bölmede süreçlerinize dahil edebileceğiniz bütün RPA aktivitelerini, sağ tarafta ise süreç akışını oluşturduğumuz alanı ve örnek sürecimizin akışını görmektesiniz. Şimdi size süreçteki adımlarda ne yapmak istediğimizi ayrıntılı olarak açıklayacağım. Ekranda gördüğünüz gibi Excel dosyasındaki her bir senaryonun altında maaş bilgileri, aylık net satırında ise bir formül var. Senaryo gereği buradaki maaş bilgilerinin alınmasını ve Vergi.net sitesinde ilgili yerlere yazdırılmasını sağlayacağız. Şimdi size Vergi.net sitesini göstermek istiyorum. Açılan bu sayfada ilk olarak şu an size manuel olarak gösterdiğim gibi medeni durumu evli ve eşi çalışıyor seçeneklerini seçip çocuk sayısını 2 olarak gireceğiz. Bu seçimleri yaptıktan sonra burada görmüş olduğunuz tablodaki ilgili aylara az önce gösterdiğim Excel dosyasındaki maaş bilgilerinin yazılmasını sağlayacağız ve hesapla butonuna basacağız. Şimdi bu kısma kadar tasarım stüdyomuzda sürecimizi nasıl geliştirdiğimize bakalım. İlk olarak göstermiş olduğum Excel dosyasının açılması için ekranda gördüğünüz gibi sol tarafta bulunan bileşenlerden Excel'in altında bulunan Open aktivitesini kullandık. Kullanmak istediğiniz aktiviteleri şu an gösterdiğim gibi istediğiniz alana sürükleyip bırakmanız yeterli. Open aktivitesinde Excel dosyamızın bulunduğu dizini ve ismini yazdık. Bu adımda Excel dosyasının açılmasını sağladık. Daha sonra Excel dosyası içerisinde veri alma, veri yazdırma gibi çeşitli işlemleri yapmamızı sağlayan Read Excel to Dataset aktivitesiyle Excel dosyasındaki verileri bir veri setine çıktık. Bu adımdan sonra Application bileşeninin altında bulunan Open aktivitesini kullanarak Vergi.net sitesinin açılmasını sağladık. Bu adımda Type alanında Chrome seçeneğini seçtik ve Vergi.net sayfasının linkini girdik. Daha sonra Mouse Action aktivitesi içerisine medeni durum alanının expat bilgisini girerek bu alana tıklanmasını ve sonraki adımda ise bu alana Keyboard aktivitesiyle evli kelimesinin girilmesini sağladık. Benzer şekilde eşi çalışıyor mu alanına tıklayarak çalışıyor kelimesinin gönderilmesini sağladıktan sonra çocuk sayısı alanına da 2 rakamını yazdırdık. Daha sonra Excel dosyasındaki maaş bilgilerinin alınıp Vergi.net sitesine girilmesini sağlamak için bir döngü aktivitesi kullandık. Çünkü Excel dosyasındaki 5 ayrı senaryo için bu işlemleri gerçekleştirmek istiyoruz. Döngü aktivitesinin 5 kere döneceği bilgisini girdikten sonra Filter aktivitesi ile Excel dosyasındaki her bir senaryo için maaş bilgilerini filtreledik. Daha sonraki adımlarda Get Action aktivitesi ile sürecin devamında kullanacağımız maaş ve ay bilgilerinin alınmasını sağladık. Ay bilgisini Vergi.net sitesindeki alanları bulmak için Set Methods aktiviteleri içerisindeki Expat içerisine, maaş bilgilerini de ilgili alanlara yazdırdık ve hesapla butonuna basılmasını sağladık. Şimdi sürecin devamında ne yapmak istediğimizi manuel olarak size göstereceğim. Gerekli bilgiler girildikten sonra hesapla butonuna bastığımızda bir toplam maliyet hesabı yapıldığını görüyoruz. Şimdi bu değerin alınmasını ve Excel dosyasındaki ilgili hücrelere yazdırılmasını sağlayacağız. Bu işlemlerden sonra ekranda gördüğünüz Excel'e aktar butonuna basılmasını ve dosyaların indirilmesini sağlayacağız. Son olarak istediğimiz dizine inen dosyaların ziplenmesini ve mailde ek olarak gönderilmesini sağlayacağız. Şimdi tasarım stüdyomuzda sürecimizin devamını nasıl geliştirdiğimize bakalım. İlk olarak toplam maliyet değerinin Get Methods aktivitesi ile alınmasını sağladıktan sonra Set Action aktivitesi ile Excel dosyasına yazdırılmasını sağladık. Daha sonraki adımda Mouse Action aktivitesi ile Excel'e aktar butonuna basılmasını sağladık ve döngü diğer senaryolar için aynı işlemleri yapacağından ilgili alanda yazdırmış olduğumuz maaş bilgilerini sıfırladık. Döngü aktivitemiz sayesinde 5 ayrı senaryo için aynı işlemlerin tekrar yapılmasına gerek kalmadan tek seferde hepsinin yapılmasını sağlamış olduk. Bir sonraki adımda almış olduğumuz toplam maliyet değerlerinin Excel dosyasına yazılmasını sağladık ve Excel dosyasını kaydedip kapattık.
Daha sonra Verginet sitesinin kapatılmasını sağladık ve süreç içerisinde inecek olan dosyaların ziplenmesini sağladıktan sonra gerekli bağlantıları yaparak bir mail gönderdik. Şimdi süreci çalıştırıp nasıl çalıştığına bakalım. Süreci çalıştırmak için yukarıda gördüğünüz Run tuşuna basıyorum. Şu anda sürecimiz anlattığımız işlem adımlarını gerçekleştirmek üzere çalışmaya başladı. Gördüğünüz gibi Verginet sitesi açıldı ve ilgili alanlar dolduruldu. Daha sonra Excel dosyasından alınan maaş bilgileri tabloya yazıldı ve hesapla butonuna tıklandı. Toplam maliyet değeri alındıktan sonra Excel'e aktar butonuna basıldı. Şimdi diğer senaryolar için aynı işlemlerin gerçekleştiğini görüyoruz. Burada rakam asgari ücretin altında olduğundan hesaplama yapılmadı. Sürecin devamı ön yüzde gerçekleşmediğinden devamını göremedik. Ancak sürecimiz başarıyla tamamlandı. Şimdi Excel dosyamızın son haline bakalım. Gördüğünüz gibi Verginet sitesinden almış olduğumuz toplam maliyet değerleri gerekli hücrelere yazdırıldı. Aynı zamanda tablolar Excel dosyası olarak Verginet sitesinden indirildi, ziplendi ve mail olarak gönderildi. Gördüğünüz gibi mailimiz de başarıyla ulaştı. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere.